ABD ve Rusya'nın radarları bizim derin darbe için geliştirilmiş olan insansız savaş uçağımız Anka 3'ü tespit edebilirler mi? Modern hava savaşlarında artık mesele sadece kimin daha hızlı olduğu ya da kimin daha uzağa vurabildiği meselesi değil. 5. nesille birlikte hava savaşlarında esas mesele artık gökyüzünde kimin gizlenebildiği, kimin gizlenenleri tespit edebildiği meselesi. Yani bugün olay çok güçlü motorlara ya da çok uzun menzilli füzelere sahip olmaktan düşman radarında mutlak bir sessizlik oluşturmaya doğru evrilmiş durumda. İşte bu sessizliğin içinde neredeyse bir hayalet gibi süzülen yeni bir platformumuz var. O da Anka 3. Anka 3'ü anlamak için Türkiye yeni bir insansız hava aracı yaptı demek yetmez. Yetersiz kalır. Bunu irdelemek gerekiyor. Ve bence bu noktadaki en önemli soru şu. Dünyanın en gelişmiş radar ağlarını kuran Amerika ve Rusya bu milyarlarca dolarlık savunma sistemleriyle Anka 3'ü tespit edebilirler mi? Ya da edemiyorsa neden edemez? Bu soru önemli. Çünkü eğer tespit edemiyorlarsa aşılmaz denilen sistemleri aşmış olmamızdan bahsediyoruz demektir. Eğer tespit edebiliyorlarsa o zaman geliştirdiğimiz Anka 3 bir derin darbe platformu olmaktan uzaklaşıyor demektir. Bu meseleyi ele alırken de karşımıza basit radar sistemlerini koymayacağız. Mesela Amerikan donanmasının gururu olan SPY-6 radarlarını göz önünde bulunduracağız. Ya da Rusya'nın 5. nesil uçakların kabusu olarak lanse ettiği S-400 ve Neboem sistemlerini. Bu sistemlerin ortak özelliği şu, hepsinin kağıt üzerindeki iddiası aynı. Gizli uçak diye bir şey yoktur. Peki bu iddia Anka 3 için de geçerli mi? Bugün bu soruyu hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak şekilde bütün detaylarıyla cevaplıyoruz. Direkt konuya dalalım istiyorum. Geleneksel bir savaş uçağına baktığınızda tasarımın neredeyse değişmez bazı kuralları olduğunu görürsünüz. Geniş kanatlar, bu kanatları dengeleyen yatay yüzeyler ve en önemlisi de uçağı düz tutan dikey kuyruklar. Birçok tasarımda bunlar olmazsa olmazdır. Özellikle son bahsettiğimiz kuyruklar neredeyse bir zorunluluktur. Ama radar mühendisleri için de aynı parçalar gökyüzünde "ben buradayım" diye bağıran devasa işaret levhaları gibi görülür. Bunun da sebebi çok basit. Radar dalgaları doğaları gereği dik açılı yüzeyleri severler. Bir radar sinyali bu şekilde bir yüzeye çarptığında çok büyük oranda geldiği yöne doğru geri döner. Yani radar alıcısına. Bu yüzden de klasik uçak tasarımlarındaki dikey kuyruklar, gövde kanat birleşimleri veya keskin köşeler radar için mükemmel aynalardır. Tabi bu aynalardan yansıyan ışığı da radarlar çok kolay bir şekilde görürler. Anka 3'ün kırdığı ilk kural tam olarak burada yatıyor. Gördüğünüz gibi bu platformda ne dikey kuyruk var ne de geleneksel anlamda yatay dengeleyiciler. 3 boyutlu olarak incelediğimizde zaten bunu çok rahat bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Tasarım uçan kanat olarak bilinen radikal bir yaklaşıma dayanıyor. Yani tek bir bütün halinde çalışan pürüzsüz ve kesintisiz bir kanat yapısı. Radar dalgalarının çarpıp geri sekeceği dik yüzeyler sistemden yani tasarımdan bilinçli olarak tamamen silinmiş durumda. Yani Anka 3'ün gövdesi radar enerjisini ya tamamen emiyor ya da geliş yönünden farklı açılara dağıtıyor. Radar ekranına geri dönen sinyal de o kadar zayıf ve dağınık oluyor ki sistem bunu anlamlı bir hedef olarak işleyemiyor. Yani radar bir şeyin olduğunu hissedebiliyor olsa da onun bir uçak olduğundan emin olamıyor. Tabi burada akla şöyle bir soru geliyor. Eğer kuyruk yoksa bu araç havada nasıl dengede durabiliyor? Uçan kanat tasarımları doğal olarak kararsızdır. Yani kendi haline bırakıldığında kontrolden çıkarlar. İşte burada dijital uçuş kontrol sistemleri devreye giriyor. Bu sistemler saniyede yüzlerce kez hesaplama yapıyor. En ufak bir sapmayı anında düzeltiyorlar. Rüzgar değişimlerini, yük dağılımını ve manevraları eş zamanlı olarak yönetiyorlar. Yani Anka 3'ü uçuran şey aerodinamik denge değil, saf hesaplama gücü. Bilgisayarlar sustuğunda bu platform bir uçak olmaktan çıkar. Ama bilgisayarlar çalıştığı sürece radar için neredeyse görünmez bir hayalete dönüşür. Yani şöyle bir dengeden bahsedebiliriz. Anka 3 uçuş kolaylığından feragat ediyor ama karşılığında da radar görünürlüğünü ciddi anlamda düşürüyor. Bu tasarım zorluğu görünmezliğin bedeli olarak ödenmiş bilinçli bir mühendislik kararı. Tabi Anka 3'ün radar karşısındaki avantajı sadece tasarımından yani formundan ibaret değil. Bir de ele almamız gereken boyut meselesi var. Görünmezlik konusunda aslında en az konuşulan şeylerden biri bu. Ama bence en önemlilerinden biri. Çünkü radar fiziği açısından baktığımızda mesele çok basit. Cisim ne kadar küçükse geri yansıttığı enerji de o kadar az olur. Şimdi Anka 3'ü insanlı 5. nesil savaş uçaklarıyla yan yana koyduğumuzu düşünün. F-22,
F-35 ya da Su-57 gibi platformlarla yan yana geldiğinde tam olarak böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu platformlar hem daha uzunlar hem daha hacimliler. Sebebi de çok basit. İçlerinde pilot var, kokpit var, daha ağır faydalı yük kapasiteleri var, yaşam destek sistemleri, fırlatma koltuğu, göstergeler ve cam kanopi var. Bütün bu parçalar uçağı sadece büyütmekle kalmıyor. Radar açısından baktığımız zaman da son derece sorunlu yüzeyler oluşturuyor. Özellikle kokpit kanopisi bu alanda bir kabustur. Çünkü radar dalgaları o camdan içeriye girer. İçerideki metal ve karmaşık yapılara çarpar, sonra güçlü bir şekilde geri döner. Yani uçağın ön kısmı radarda parlayan bir fener haline gelir. İşte Anka 3'te böyle bir problem yok. Pilot yok, kokpit yok, kanopi yok. Sadece pürüzsüz, kompozit malzemeden oluşan bütünleşik bir gövde var. Bu da radar kesit alanını ciddi anlamda aşağı çekiyor. Radar kesit alanı dediğimiz şey bir uçağın radarda ne kadar büyük göründüğünü ifade eder. Bu değer sadece malzemeyle değil, boyut, şekil ve yüzey geometrisiyle birlikte belirlenir. Yani kısacası Anka 3 görünmezliği sonradan eklenen bir özellik olarak taşımıyor. O en başından küçük, sade ve sessiz olacak şekilde tasarlanmış bir sistem. Radarları en çok zorlayan da bu sadelik. Anka 3'ün düşük görünürlüğünü sağlayan etkenler iyice anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi geçelim işin Rusya boyutuna. Rusya, hayalet uçaklara karşı dünyanın en karmaşık ve katmanlı hava savunma mimarilerinden birini kurmuş durumda. Rus doktrini hem katmanlı bir mantık üzerine kurulu hem de onlara göre mesele tek bir radarla görmek değil, farklı frekanslarda çalışan sensörleri aynı ağ içinde birleştirerek hedefi adım adım sıkıştırmak ve net şekilde tespit etmek. Rusya'nın bu yaklaşımının merkezinde de NEBOEM gibi çok bantlı radar sistemleri var. Bu sistemler aynı anda hem yüksek frekanslı X band radarlar hem de düşük frekanslı VHF radarlarla çalışıyor. Ruslar şunu düşünüyor. Eğer bir uçak yüksek frekansta gizlenebiliyorsa düşük frekansta da yakalanır. Çünkü düşük frekanslı radarların dalga boyu daha uzundur ve bu dalgalar uçağın büyük ve dikey parçalarıyla rezonansa girebilir. Bu teori doğru mu derseniz özellikle klasik hayalet uçakları için kısmen doğru. F-35 gibi platformlarda radar izi düşürülmüş olsa da hala dikey kuyruklar ve belirli yapısal elemanlar var. VHF dalgaları bu yüzeylerle etkileşime girdiğinde radar ekranında tespit edilebilir bir iz bırakabilir. Bu da en azından Rus hava savunma operatörlerine orada bir şey var dedirtebilir. Yani ne olduğunu net olarak tespit edemeseler de orada bir şey olduğunu görebilirler ve gürültüden ayırabilirler. Tabii bizi esas ilgilendiren kısım meselenin Anka 3 boyutu. Anka 3 başta bahsettiğimiz gibi dikey kuyruğa sahip olmadığı için bu denklemi temelden bozuyor. Düşük frekanslı radarlar dikey kuyruğu çok severler, düz yüzeyleri severler. O yüzden F-35'e karşı şansı olan NEBOEM gibi radarların Anka 3'e karşı pek de şansları yok. Rusya için gerçekleşebilecek en iyi senaryoda en fazla orada bir şey olduğunu hissedebilirler ama bunu angajmana çevirme ihtimalleri yok. Peki ABD için durum ne? Amerika Birleşik Devletleri'nin radar felsefesi Rusya'dan ciddi anlamda farklı. Amerikan yaklaşımı da hedefi mümkün olan en yüksek çözünürlükte tespit etmeye odaklanıyor. Bu yaklaşımın da en yeni ve en güçlü temsilcisi AN/SPY-6 radar sistemi. Bu radar önceki nesil radarlarla kıyasladığımızda onlarca kat daha hassas çalışıyor. Teorik olarak çok küçük radar kesit alanına sahip hedefleri bile algılayabilecek kapasitede. Ama burada başka bir sorun devreye giriyor. Bu aşırı hassasiyet aynı zamanda veri kirliliği anlamına geliyor. Çünkü radar gereğinden fazla hassas olduğu için sadece tehditleri değil, gökyüzündeki neredeyse her şeyi görmeye başlıyor. Kuş sürüleri, hava akımları, hatta yoğun bulut oluşumları bile radar ekranında sinyal üretebiliyor. ABD bu kirliliği ayıklamak için gelişmiş yazılımlar ve filtreleme algoritmaları kullanıyor ve hedeflerin hareket karakteristiklerini inceliyor. Mesela pervaneli bir insansız hava aracının pervanesinin dönüş frekansı radar sinyalinde kendine özgü bir imza bırakıyor. Bir kuşun kanat çırpışı farklı, bir helikopterin izi farklı. İşte bu sistem bu tarz farklara odaklanıyor ama Anka 3 burada da bu sistemin zayıf karnını hedef alıyor. Çünkü Anka 3'te pervane yok. Sessiz bir jet motoru var ve bu motor gövdenin derinliklerine gizlenmiş durumda. Daha da önemlisi hava alığı uçağın üst kısmında. Bu da yerdeki radarların motorun dönen parçalarını görme ihtimalini tamamen yok ediyor. Yani SPY-6 Anka 3'ü algılasa bile karşısındaki sinyal o kadar zayıf ve alışılmadık ki sistem onu çok yüksek ihtimalle tehdit sınıfına bile sokmaz. Radar yazılımı bu izi çevresel bir gürültü olarak etiketler. Yani kısacası radar Anka 3'ü görebilir ama kendi filtrelerinden dolayı onu operatöre göstermez. Modern savaşın en ironik noktalarından biri de burada çıkıyor. Radar ne kadar zeki olursa bazen o kadar körleşebiliyor. Tabii bu istisnai bir durum. Anka 3 bu hassasiyeti kendi lehine çevirebilen nadir platformlardan.
Peki bunca görünmezlik kabiliyeti bizim temelde ne işimize yarayacak? Görünmez olmak modern savaşta tek başına yeterli bir avantaj değil. En fazla bilgi toplamanıza yarar. Asıl mesele bu derece görünmez kalırken etkili şekilde de vurabilmekte. Anka 3'ün esas stratejik değeri de burada ortaya çıkıyor. Bu platforma dışarıdan baktığınızda kanatlarının altında füze ya da bomba göremezsiniz. Çünkü dışarıda taşınan her mühimmat uçağın radar izini katlayarak arttırır. Bütün mühimmatlar gövdenin içine gizlenmiş kapalı silah yuvalarında taşınıyor. Bu yuvalar normal uçuş sırasında tamamen kapalı kalıyor ve Anka 3 bu şekilde radarları aşarak düşman topraklarının derinliklerine kadar giriyor. Sadece saldırı anında saniyeler içinde kapaklarını açıyor, mühimmatı bırakıyor ve tekrar kapatıyor. Radar bu anormalliği fark edene kadar zaten Anka 3 mühimmatı bırakıp görev bölgesinden çıkmış oluyor. Düşünün ki SOM-J gibi uzun menzilli seyir füzeleri ya da Tolun gibi etkili mühimmatlar atabilen derin darbe kabiliyetine sahip bir insansız savaş uçağından bahsediyoruz. Düşman için bu kabus anlamına geliyor. Ayrıca Anka 3'ün cephaneliğini esas ilginç kılan unsurlardan biri de sahte hedefler. Süper Şimşek gibi radar açısından devasa bir uçakmış gibi görünebilen küçük dronlar. Onlar gerektiğinde Anka 3'ün gövdesinden bırakılabiliyor. Düşman radarları ve füze bataryaları bu sahte hedeflere kilitlenirken gerçek platform sessizce hedefine doğru ilerlemeye devam ediyor. Bu taktik hava savunma sistemlerini ciddi anlamda yıpratıyor. Ayrıca Anka 3'ü de tek başına görev yapan bir insansız hava aracı olarak düşünmeyin. Onun esas caydırıcı yönü sadık kanat adamı olarak görev yapacak olması. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan görev uçuşuna çıktığında yanında bir veya birkaç Anka 3 bulunduracak. Bu da savaşın geleceği anlamına geliyor. Kaan daha güvenli bölgelerde kalıp operasyonu Anka 3'lere yaptıracak. Kaan pilotu hiçbir riske girmeden operasyonu tamamlayıp geri dönebilecek ya da gireceği bir bölgedeki hava savunma sistemlerini önden Anka 3'lerle temizleyebilecek. Anka 3'ün ABD ve Rus radarlarına karşı önemli avantajlarından biri de elektronik harp kabiliyeti. Uçağın üzerindeki AESA radar ve elektronik karıştırma sistemleri düşman radarlarının algılama kapasitesini bozabiliyor. Radar sistemlerine yanlış hedefler gösterip onların gerçek tehditleri ayırt etmesini zorlaştırabiliyor. Zaten Türkiye'nin elektronik harp konusunda nasıl bir noktada olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. İşte bu potansiyel görünmezliği inanılmaz seviyede olan bir derin darbe uçağıyla bir araya geldiğinde geleceğin savaş potansiyeli ortaya çıkıyor. Sonuç olarak Anka 3 yalnızca yeni bir insansız hava aracı değil, hava savaşının paradigmalarını kökten değiştirebilecek bir platform. En önemli özelliği hızı ya da taşıdığı mühimmat miktarı değil, görünmezliği ve dijital savaş kabiliyeti. Uçan kanat tasarımı gerçekten zor bir tasarım ama radar yansımalarını minimuma indirdiği de bir gerçek. Küçük boyutu ayrı bir avantaj. Elektronik harp kabiliyeti apayrı bir avantaj. Yaklaşık 10 saat havada kalabiliyor. 40.000 feet irtifaya çıkabiliyor. Yani aslında Anka 3'ü şöyle bir cümleyle de özetleyebiliriz. Modern savaşın sessiz hakimiyet kavramını temsil eden bir platform ve bu platform savaşların seyrini tamamen değiştirebilir. İlk ciddi çatışmada bunu hep birlikte göreceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.